Ders bir konferans oturumları. Merhaba. Bu konferansa katılıyorum. Henüz herhangi bir seansa gittiniz mi? Evet, bu sabah birkaç ilginç etkinliğe katıldım. Bu harika. Hangi konuları ele aldılar? Teknoloji ve eğitimdeki yenilikleri tartıştılar. Bunlar önemli konular. Yeni bir şey mi öğrendin? Kesinlikle. İşim için harika fikirlerim var. Bu harika. Ağ oluşturma da bu etkinliklerin büyük bir parçası. Değil mi? Evet, molalarda ilham veren insanlarla tanıştım. Ben de benzer düşüncelere sahip kişilerle bağlantı kurmayı çok isterim. Ders 2, evcil hayvanlar ve sahipsiz hayvanlar. Evcil hayvanların boş bırakılmamasını tercih etsek de bazen bunun gerekli olduğunu da anlıyoruz. Kesinlikle. Bazı kişilerin programları yoğundur. Sizce bunun için en iyi çözüm nedir? Belki bir evcil hayvan bakıcısı tutmak ya da evcil hayvanlar için bir kreş kullanmak. Bu harika bir fikir. Evcil hayvanları güvende ve mutlu tutar. Evet, sahiplerine gönül rahatlığı verir. Evcil hayvanları daha bagimsiz olmaları için eğitmeye ne dersiniz? Bu da yardımcı olabilir. Ancak zaman alır. Doğru. Hayvanları eğitirken sabır çok önemlidir. Ders 3, çiftçilik yapan Kızılderililer. Kizilderililerin bu kurak bölgede çiftçilik yaparak yaşadıklarını biliyor muydunuz? Evet, hayatta kalabilmek için birkaç ürün yetiştirdiler. Çevrelerine nasıl uyum sağladıklarını görmek inanılmaz. Kesinlikle. Mevcut kaynakları kullanma konusunda yetenekliydiler. Bu şartlarda çiftçilik zor olsa gerek. Evet ama bunun işe yaramasını sağlayacak teknikler geliştirdiler. Tarım konusundaki bilgileri etkileyici. Gerçekten öyle. Toprağı ve onun ihtiyaçlarını anladılar. Modern çiftçilik onların uygulamalarından çok şey öğrenebilir. Ders 4, elbise bedenleri. Kendinize uygun elbiseler buldunuz mu? Evet, şans eseri farklı bedenlerde elbiseleri vardı. Bu harika. Birkaçını denedin mi? Yaptım. Bazıları mükemmeldi, bazıları ise biraz sıkıydı. İyi bir seçime sahip olduklarında her zaman güzeldir. Kesinlikle. Mağazaların herkese hitap etmesini seviyorum. Sonunda hangi stili seçtin? Klasik bir görünüm için gittim. Basit ama zarif bir şey. Kulağa hoş geliyor. Ders 5, heyecan verici değişiklikler. Bu heyecan verici geliyor. Ne tür değişiklikler düşünüyorsunuz? Yeni bir başlangıç için yeni bir şehre taşınmayı düşünüyorum. Vay, bu büyük bir karar. Evet ama yeni bir şeyin zamanının geldiğini hissediyorum. Hangi şehre karar verdiniz mi? Birkaç seçeneğe bakıyorum ama hiçbir şey kesin değil. Seçimlerinizi keşfetmek eğlenceli olmalı. Gerçekten öyle. Yeni yerler keşfetmeyi seviyorum. Hayal edebiliyorum. Orada ne bulmayı umuyorsunuz?
Ders 6. Sağlıklı seçimler. Kesinlikle. Peki ya şekerli içecekler? Onlardan kaçınıyor musun? Evet, mümkün olduğu kadar sınırlamaya çalışıyorum. Bu çok akıllıca. Onun yerine ne içersin? Çoğunlukla su ve bitki çayları canlandırıcıdırlar. Muhtemelen ben de aynısını yapmalıyım. Nasıl hissettiğim konusunda büyük bir fark yaratıyor. Bunu görebiliyorum. Yeni tatlar denediniz mi? Evet, farklı bitkisel karışımları denemeyi seviyorum. Kulağa lezzetli geliyor. Ders 7. İnternet sorunları. Evet, maalesef Wi-Fi sinyali düşmeye devam ediyor. Bu çok sinir bozucu olabilir. Gerçekten öyle. Is için güvenilir bir bağlantıya ihtiyacım var. Sağlayıcıları değiştirmeyi düşündünüz mü? Düşünüyorum ama seçenekleri araştırmam gerekiyor. Bu iyi bir fikir. Mümkün olan en iyi hizmeti aldığımdan emin olmak istiyorum. Kesinlikle. Önemli aramalar sırasında kesintiye uğramak istemezsiniz. Kesinlikle. Ders 8. Orman harikaları. Yakınlardaki eski ormanları hiç keşfettiniz mi? Bu ormanları seviyorum. Eğrelti otları ve eşsiz bitkilerle doludurlar. Evet. Meyvelerin çeşitliliğini büyüleyici buluyorum. Hangilerinin yenilebilir olduğunu biliyor musun? Evet, bazı meyveler lezzetli olabilir ancak dikkatli olmalısınız. Kesinlikle. Bu bitkilerin zaman içinde nasıl adapte oldukları şaşırtıcı. Doğanın kendine özgü bir gelişme yolu vardır. Gizli bir dünya gibi. Kabul ediyorum. Bu ormanların arasında yürümek sanki başka bir aleme adım atıyormuş gibi hissettiriyor. Üstelik ormanın sesleri çok sakinleştirici. Doğanın müziği gibi. Evet, sadece dinleyerek ve gözlemleyerek saatler geçirebilirim. Ders 9. Merkezi kolaylık. Burası oldukça merkezi, değil mi? Evet, her şeye kolayca erişebilirsiniz. Yaşamak için harika bir yer. Her şeyin yürüme mesafesinde olmasını seviyorum. Kesinlikle. Özellikle alışveriş yaparken hayatı çok daha kolay hale getirir. Ve kafeler hemen köşede. Hizli bir kahve için mükemmel. Evet, açık havada oturma alanı olan o küçük kafeyi ziyaret etmekten keyif alıyorum. Ben de. Rahatlamak ve insanları izlemek güzel. Ayrıca oradaki hamur işleri harika. Çikolatalı kruvasanlarına dayanamıyorum. Ders 10. Ekran süresi mücadeleleri. Son zamanlarda ekran süresini kısaltmaya çalışıyorum. Bu iyi bir fikir. Yine de özgür kalmak zor olabilir. Biliyorum. Kendime sınırlar koymaya başladım. Bu akıllıca bir yaklaşım gibi görünüyor. Nasıl gidiyor? Zorlayıcı ama dikkatim dağılmadan kendimi daha üreten hissediyorum. İlişki kurabilirim. Okumak için daha fazla zamanım olduğunu fark ettim.
Kesinlikle. Açık havada vakit geçirmek de canlandırıcıdır. Parkta yürüyüş yapmaktan daha çok keyif alıyorum. Bağlantıyı kesmenin ve yeniden şarj etmenin harika bir yoludur. Ders 11. Yeniden planlama çözümleri. Bazı toplantıların ertelendiğini duydum. Evet, yaptılar. Görünüşe göre alternatif çözümler bulmuşlar. Bu iyi. Planlamada esnek olmak önemlidir. Kesinlikle. Her şeyin yolunda kalmasına yardımcı olur. Herkesin değişikliklere nasıl uyum sağladığını takdir ediyorum. Ben de. Harika bir ekip çalışması ve iletişim gösterir. Çalışma ortamını çok daha olumlu hale getirir. Kesinlikle. İşler sorunsuz gittiğinde kendimi daha motive hissediyorum. Umarız bu durum gelecekteki projelerde de devam eder. Ders 12. Seyahat hayalleri. Tayland'ı ziyaret etmeyi düşünüyorum. Kulağa harika geliyor. Ne zaman gitmeyi planlıyorsun? Sonbaharda gitmeyi umuyorum. Hava mükemmel olmalı. Evet. Üstelik festivalleri de deneyimleyeceksiniz. Kesinlikle. Coşkulu kutlamalar yaptıklarını duydum. Ve oradaki yemeklerin inanılmaz olması gerekiyordu. Otantik Tayland yemeklerini denemek için sabırsızlanıyorum. Geri döndüğünüzde tüm deneyimlerinizi paylaşmak zorunda kalacaksınız. Kesinlikle. Size göstermek için bir sürü fotoğraf çekeceğim. Ders 13. Kentsel sinyaller. Toronto şehir merkezindeki binaların sinyalleri engellediğini biliyor muydunuz? Gerçekten mi? Bunu duymamıştım. Nasıl çözüldü? Cene Kulesi inşa edildiğinde teknolojiyi ayarlayarak sorunu çözdüler. Bu büyüleyici. İnovasyonun işleyişi inanılmaz. Evet, teknolojinin nasıl geliştiğini görmek ilginç. Ve aynı zamanda kentsel ortamlara nasıl uyum sağladı. Kesinlikle. Şehirler sürekli değişiyor ve teknolojimiz de öyle. Kentsel yaşamın geleceği hakkında düşünmenizi sağlar. Kesinlikle. Bakalım bundan sonra ne gibi yenilikler gelecek. Ders 14. Tarihsel perspektifler. O zamanlar birçok insan kilisenin gücüne içerliyordu. Evet ve Luther'in değişim fikirlerini memnuniyetle karşıladılar. Tarihte önemli bir dönemdi değil mi? Kesinlikle. Protestan reformunun büyük etkisi oldu. Dinin ve toplumun gidişatını değiştirdi. Ve bugün hala geçerliliğini koruyan tartışmalara yol açtı. Evet, inanç özgürlüğüne ilişkin tartışmalar sürüyor. Tarihin günümüzü nasıl şekillendirdiğini görmek ilginç. Aslında, bu olaylardan çok şey öğrenebiliriz. Ders 15. Hayvanlarla karşılaşmalar. Hayvanat bahçesindeki maymun gösterisini gördün mü? Evet, o maymunlar bizi etkilemek için numaralar yapıyorlardı. Ne kadar eğlenceli olduklarını sevdim.
Ve annesinin sırtına yapışmış bir yavru maymun vardı. Bu çok sevimliydi. Kalbimi eritti. Biliyorum. Doğayı izlemek çok büyüleyici olabilir. Bu gerçekten Vahsi Yasami takdir etmenizi sağlar. Kesinlikle. Her hayvanın kendine has bir kişiliği vardır. Yakın zamanda hayvanat bahçesini tekrar ziyaret etmeliyiz. Ders 16. Faturalandırma karışıklığı. Tasarıdaki karışıklıktan dolayı özür dilerim. Bir hata var gibi görünüyor, değil mi? Evet, beni yanlış suçladılar. Bu sinir bozucu olabilir. Müşteri hizmetleriyle iletişime geçtiniz mi? Yaptım. Yardımcı oldular ve düzeltiyorlar. Bunu duymak güzel. Bu sorunları hızlı bir şekilde çözmek önemlidir. Kesinlikle. Hizli yanıtlarını takdir ediyorum. İşler yoluna girdiğinde rahatlama oluyor. Evet, bir sonraki açıklamama dikkat edeceğim. Ders 17. Duygusal müzik. Aptalca görünebilir ama müzik o kadar güzeldi ki ağladım. Hiç de aptalca değil. Müzik derin duyguları uyandırabilir. Evet, gerçekten kalpte bağlantı kuruyor. Bazı melodileri duyduğumda ben de aynı şeyleri hissediyorum. Müziğin kelimeler olmadan bir hikaye anlatması inanılmaz. Kesinlikle. Sizi özel anlara geri götürebilir. Bizi nasıl neşelendirebileceğini veya rahatlatabileceğini seviyorum. Evet, hepimizin anladığı evrensel bir dil. Bir dahaki sefere favori şarkılarımızı paylaşalım. Ders 18. Konuşmaları başlatmak. Yeni insanlarla tanışırken hobiler gibi basit konularla başlamak en iyisidir. Kabul ediyorum. Hobiler buzları kırmanın harika bir yoludur. Genellikle hangi hobilerden bahsedersiniz? Sık sık resme olan aşkımdan bahsederim. İlgi uyandırıyor. Bu harika bir hobi. Sık sık resim yapar mısın? Evet, ne zaman boş vakit bulursam. Rahatlatıcı. Bunu denemeliyim. En çok neyi boyamaktan keyif alırsınız? Manzaraları seviyorum. Çok canlı ve hayat dolular. Kulağa çok hoş geliyor. Bir gün çalışmanızı görmeyi çok isterim. Ders 19. Popüler programlar. Popülerlik kazanan bir bilim kurgu dizisi var. Gerçekten mi? Konu ne? Beklenmedik gelişmeler ve büyüleyici karakterlerle dolu. Kulağa ilginç geliyor. İyi bir olay örgüsünü seviyorum. Özel efektler de etkileyici. Seni gerçekten içine çekiyorlar. Kontrol etmek için sabırsızlanıyorum. Başlık nedir? Adi galaktik maceralar. Bunu izlemelisin. Listeme ekleyeceğim. Sık sık izliyor musun? Evet, her hafta. Bu benim gerçeklikten küçük kaçışım. Ders 20. Elveda. Kesinlikle. Seni görmek harikaydı.
Sen de. Kendinize iyi bakın ve iletişimde kalın. Yapacağım. Yakın zamanda tekrar buluşmayı planlayalım. Evet, bunu çok isterim. Daha fazlasını yakalayabiliriz. Belki gelecek hafta. Kulağa mükemmel geliyor. Sana sonra mesaj atacağım. Harika. Dört gözle bekliyorum. Ben de. Harika bir gün geçirin. Sen de. Ders 21. Spor ve toplum. Son zamanlarda spor liglerinde yapılan değişiklikleri duydunuz mu? Evet, tarihin bu ligleri nasıl şekillendirdiği büyüleyici. Kesinlikle. 1896'daki dava her şeyi gerçekten etkiledi. Değil mi? Böyle oldu. Birçok oyuncuya kapı açtı. Artık takımlarda daha fazla çeşitlilik görüyoruz. Kesinlikle. Bu toplumumuzun gelişmesinin bir yansımasıdır. Sporun insanları nasıl bir araya getirebileceğini seviyorum. Ben de. Kültürler arası harika bir birleştiricidir. Ve önemli hayat dersleri veriyor. Ders 22. Hemşirelik ve toplum. Hemşireliğin arkasında çok fazla tarih var. Değil mi? Evet, algıların zaman içinde nasıl değiştiği ilginç. Sak. O zamanlar pek çok hemşireye olumsuz gözle bakılıyordu. Kesinlikle. Çoğunlukla haksız yere yargılanıyorlardı, değil mi? Kar lastikleri dambalamayı düşünmek üzücü. Gerçekten öyle. Ama artık hemşireliğe çok saygı duyuluyor. Evet, sağlık sistemimiz için hayati önem taşıyorlar. Kesinlikle. Adanmışlıkları ilham verici. Ve toplumlarımızda çok önemli bir rol oynuyorlar. Ders 23. Düzenli kalmak. Listeleri düzenli kalmanıza yardımcı buluyor musunuz? Kesinlikle. Beni her konuda takip ediyorlar. Kabul ediyorum. Ne yapılması gerektiğini görselleştirmeye yardımcı olur. Kesinlikle. Ayrıca işleri kontrol etmek ödüllendirici hissettiriyor. Evet, wasabi hissi verir. Görevleri yöneterek stresi azaltır. Kesinlikle. Artık hayatımı listeler olmadan hayal edemiyorum. Hayatı çok kolaylaştırıyorlar, değil mi? Kesinlikle. Basit ama etkili bir araçtır. Ders 24. Tatlı ayartmalar. En sabitlisi olmasa da canınız hiç şeker çekiyor mu? Her zaman. Bu tatlılara karşı koymak çok zor. Sag. Ancak fazlası dişlerimize zarar verebilir. Evet, kendimi sınırlamaya çalışıyorum ama bu zor. Her şey dengeyle alakalı sanırım. Doğru. Burada biraz hoşgörü var ve sorun değil. Kesinlikle. Ölçülü olmak, tatlıların tadını çıkarmanın anahtarıdır. Daha sağlıklı alternatifler bulmak da yardımcı olabilir. Kesinlikle. Meyveler tatlı ihtiyacını karşılayabilir. Ders 25. Gazetelerin rolü.
Gazeteler bilgiyi tüketme şeklimizi gerçekten değiştirdi. Değil mi? Evet, her büyük şehirde gereklidirler. Ve bizi dünyadan haberdar ediyorlar. Kesinlikle. Kamuoyunu nasıl şekillendirdikleri şaşırtıcı. Sag, sosyal değişimi etkileyebilirler. Evet, ancak teknolojiyle birlikte sektör de gelişiyor. Doğru. Dijital platformlar giderek popülerleşiyor. Ancak geleneksel gazeteler hala değer taşıyor, değil mi? Kesinlikle. Derinlemesine raporlama sunarlar. Ders 26, Eşsiz hayvanlar. Kanguruların ne kadar eşsiz olduğunu hiç düşündünüz mü? Evet, çok ilginç yaratıklar. Ve bunlar yalnızca Avustralya'da bulunur, değil mi? Kesinlikle. Farklı hayvanların nasıl uyum sağladığı şaşırtıcı. Evet, her bölgenin kendine özgü yaban hayatı vardır. Yaşam alanları hakkında bilgi edinmek büyüleyici. Kesinlikle. Bu türlerin korunması önemlidir. Kesinlikle. Onların çevrelerini korumamız gerekiyor. Eşsiz hayvanlar hakkında farkındalığı yayalım. Ders 27, Acil durum hazırlığı. Acil durumlara hazırlıklı olmak her zaman iyidir. Değil mi? Evet, umarım hiçbir zaman böyle bir durumla karşılaşmayız. Kesinlikle. Ancak ne yapılacağını bilmek çok önemlidir. Evet, bir plana sahip olmak hayat kurtarabilir. Kesinlikle. Size gönül rahatlığı verir. Temel bir kit hazırlamak da zor değil. Doğru. Sadece birkaç temel şey fark yaratabilir. Evet, başkalarını da hazırlanmaya teşvik edelim. Kesinlikle. Proaktif olmak her zaman akıllıdır. Ders 28, Sıvı düzenlemeleri. Sivri kaplarla ilgili kurallar olduğunu biliyor muydunuz? Evet, bu kadar katı olmaları ilginç, değil mi? Sark. Uçuşlarda 100 mililitrenin altındaki sıvılar yasaktır. Kesinlikle. Güvenlik nedeniyledir. Evet. Ne kadarını olduğu gibi kabul ettiğimiz şaşırtıcı. Doğru. Küçük şeyler büyük bir fark yaratabilir. Ve bu kuralların farkında olmak daha iyi seyahat etmemize yardımcı olur. Kesinlikle. Herkese bunları hatırlatalım. Evet. Bilgi seyahat ederken güçtür. Ders 29, Market listeleri. Alışveriş listeleri yapmaya başladınız mı? Evet, alışveriş için can kurtarandırlar. Kesinlikle. İhtiyacım olan her şeyi hatırlamama yardımcı oluyor. Tar, meyve, sebze ve ekmek vazgeçilmezdir. Evet. Liste olmadan bir şeyleri unutmak kolaydır. Kesinlikle. Ayrıca mağazada da zaman tasarrufu sağlıyor. Kesinlikle. Liste ipuçlarımızı paylaşmaya devam edelim. Evet, alışverişi daha verimli hale getirir.
Birlikte market alışverişini fethedeceğiz. Ders 30 uzuvlar ve kaynaklar. Yapay uzuvları duydunuz mu? Evet, gerçekten hayatları değiştirebilirler ama bu çok büyük bir zorluktur. Kaybedilen uzuvların tamamının yerine yenisinin konulması imkansız görünüyor. Haklısın. İhtiyaç sahibi herkese yetecek kadar kaynak asla yoktur. Nedeniniz? Finansman ve teknoloji büyük sorunlardır. Herkesin bunlara erişimi yoktur. Bu çok doğru. Bunu geliştirmek için ne yapılabilir? Araştırma ve finansman için daha fazla farkındalığa ve desteğe ihtiyacımız var. Kabul ediyorum. Dikkat gerektiren hayati bir alandır. Ders 31 hobiler rahatlayın. Gevşemek için herhangi bir hobiniz var mı? Evet, kitap okumayı ve yürüyüşe çıkmayı severim. Bu rahatlatıcı geliyor. Ne tür kitaplar okursunuz? Çoğunlukla kurgu ve bazı gizem romanları. Beni başka bir dünyaya götürüyorlar. Gizemleri seviyorum. Sonuna kadar tahmin yürütüyorlar. Kesinlikle. Olay örgüsünün dönüşlerini anlamak heyecan verici. Favori bir yazarınız var mı? Evet, Agatha Christie'yi gerçekten seviyorum. Peki ya sen? Dan Brown'dan hoşlanıyorum. Kitapları o kadar ilgi çekici ki. Ders 32 gerekli düzenlemeler. Yolculuk için ne gibi gerekli düzenlemeler yapmanız gerekiyor? Bir otel rezervasyonu yapıp uçuşumu onaylamam gerekiyor. Rezervasyonumun aktarılması ne kadar sürer? Genellikle çevrimiçi ortamda yalnızca birkaç dakika sürer. Bu çok uygun. Peki ulaşsın. Havaalanına araba servisi sipariş etmeliyim. İyi bir fikir. İleriyi planlamak her zaman daha iyidir. Kesinlikle. Çok fazla stresten kurtarır. Bir sonraki seyahatimde de aynısını yapmalıyım. Ders 33 bebek gereçleri. Besik kullanma konusunda ne düşünüyorsunuz? Hatırlar ancak bebekler büyüdükçe beşik daha güvenlidir. Bu mantıklı. Güvenlik önceliklidir. Kesinlikle. Ayrıca beşikler daha uzun süre dayanır. Farklı tarzlara baktınız mı? Evet, o kadar çok sevimli tasarım var ki. Dekorunuza uygun seçeneklerin olması güzel. Kesinlikle. Şık bir beşik çocuk odasını güzelleştirebilir. Temalı bir oda fikrini seviyorum. Ders 34 seyahat planları. Bu yaz seyahat etmeyi düşündünüz mü? Evet, seçenekler konusunda heyecanlıyım. Hangi ülkelere bakıyorsunuz? Avrupa'yı düşünüyorum. Kültür muhteşem. Harika seçim. Vize koşullarını kontrol ettiniz mi? Henüz değil ama yapmalıyım. İleri planlamak önemlidir. Kesinlikle. Her ülkenin farklı kuralları vardır. Bu gece onları araştıracağım. Hatırlatma için teşekkürler. Sorun değil. Hazırlıklı olmak daha iyidir.
Ders 35 Rezervasyon stratejileri. Seyahat rezervasyonlarınızı genellikle ne zaman yapıyorsunuz? Sezon dışını tercih ederim. Daha ucuz. Akıllı strateji. Hafta içi rezervasyonlarda çok tasarruf sağlayabilir. Kesinlikle. Ayrıca daha az kalabalık, daha iyi bir deneyim sağlar. Son zamanlarda iyi fırsatlar buldunuz mu? Evet, bir otel için harika bir fiyat buldum. Bu harika. Nerede kalıyorsun? Sahile yakın güzel bir yer. Bekleyemiyorum. Rahatlamak için mükemmel görünüyor. Ders 36 Sağlıklı atıştırmalıklar. Canin hiç tatlı ya da tuzlu bir şey çekiyor mu? Her zaman daha sağlıklı atıştırmalıklar seçmeye çalışıyorum. Genellikle ne için gidersiniz? Cips yerine meyve veya kuru yemişleri seviyorum. Bu iyi bir fikir. Ben de bunu denemeliyim. Her şey dengeyle ilgili, değil mi? Kesinlikle. Sabitli atıştırmalıklar enerji seviyelerini yükseltir. Ayrıca daha iyi seçimler yapmak iyi hissettiriyor. Kabul ediyorum. Atıştırmalık fikirlerini paylaşalım. Ders 37 Para birimi konuşması. 1 doların kaç çeyrek kazandığını biliyor musun? Evet, 4 çeyrek 1 dolar oluşturuyor. Kesinlikle. Ve 1 dolar 100 sent değerindedir. Bu doğru. Para biriminin nasıl çalıştığı ilginç. Dünyadaki farklı para birimleri hakkında bilgi sahibi olmayı seviyorum. Ben de. Hepsinin kendine özgü tasarımları ve değerleri var. En sevdiğiniz para birimi hangisi? Diğer ülkelerin renkli banknotlarını seviyorum. Gerçekten kültür hakkında bir hikaye anlatıyorlar. Ders 38 Sanat araştırması. Hiç resim yapmayı veya çizmeyi denediniz mi? Evet, onu seviyorum. Sanat yeni bir ifade dünyasının kapılarını açar. Bu kadar yaratıcı olabilmemiz şaşırtıcı. Kesinlikle. Aynı zamanda tedavi edicidir. Favori bir ortamınız var mı? Sulu boyadan keyif alıyorum. O kadar akıcı ve canlı ki. Kulağa çok hoş geliyor. Bunu deneyebilirim. Malısın. Renklerle denemeler yapmak eğlencelidir. Kesinlikle araştıracağım. Ders 39 Günlük rutin. Isıdan sonra belli bir rutininiz var mı? Genellikle hemen ardından spor salonuna giderim. Bu harika. Aktif kalmak önemlidir. Evet, uzun bir günün ardından rahatlamama yardımcı oluyor. Belirli bir antrenmanınız var mı? Kardiyo ve kuvvet antrenmanının karışımını seviyorum. Bu dengeli bir yaklaşım. Elbette her şeyi ilginç kılıyor. Bir akşam size katılabilirim.